Я в этот момент такая зевала. Стой. Я теперь? Да. Don't get stuck. Давай, иди, идем. Ой. Еще раз. Herkese merhabalar arkadaşlar. Krasnodar'dan sevgiler, saygılar, hürmetler. Bugün sizlere Krasnodar'ın en güzel yerlerini, gezilecek yerlerini gezdireceğim. Krasnodar'a ilk kez gelecekler için faydalı bir rehber olacağı düşüncesindeyim. Ve turumuza hiç fazla vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Arkadaşlar ilk noktamız Aurora Tiyatrosu. Hemen zaten şu ileride gördüğünüz yapı. Normalde burası çok güzel bir meydan ve güzel bir yapı. Şu an sinema olarak kullanılıyor. Krasnaya Caddesi üzerinde bulunuyor burası. Dediğim gibi şu anda şimdilerde bir sinema olarak kullanılıyor. Ancak şu an tadilat olduğu için de kapalı. Tabi burası hemen Alexander Bulvarı'nda. Yani bu bulvarın ismi tamamen aşağıya kadar gidiyor. Zaten bu bulvar boyunca da yürüyeceğiz şimdi. Alexander Bulvarı ve şu görmüş olduğunuz hemen başlangıçtaki yapı burası Aurora. Yaz aylarında gelirseniz eğer buraya gayet güzel, yemyeşil, hareketli bir bölge bulursunuz. Arkadaşlar şimdi sizi Zafer Anıtı'na götüreceğim. Zafer Anıtı yine Krasnodar'ın en önemli ikonik yapılarından bir tanesi ve geldiğinizde kesinlikle ve kesinlikle görmeniz gereken yer. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru gideceğiz ve bu arada tabii size biraz parkı, bu Alexander Bulvar diye geçiyor. Yani haritalarda falan öyle yazıyor. Bu park genişçe bir park. Cadde zaten şu sağdaki ve soldaki şu an trafik yoğunluğunu görüyorsunuz ve şurası. Şunlar hep Krasnaya Caddesi, yani Krasnodar'ın en tanınan, en bilinen merkezi caddesi konumunda. Onun ortasından geçen de böyle boylu boyuna uzanan bir park var. Şimdi bu park boyunca yürüyoruz ve şu an yani Aralık ayı olmasına rağmen hava çok da soğuk değil. Dün aslında 2 gün önce bir kar yağdı ama çok çabuk hemen yağdı, öyle eridi. Şu an için dışarıda gezilecek, görülebilecek seviyede olan güzel bir hava var. Ben de tabii bunu değerlendirmek istedim. Şimdi hemen doğruca Zafer Anıtı'na ve Ekaterina II heykelinin yanına gidiyoruz. Yani arkadaşlar bu hemen daha videonun başında hemen şunu söyleyeyim. Krasnodar'la ilgili en çok sevdiğim şey bu geniş parklar ve yeşil alanlar. Yani hem şehrin içinde hem şehrin çevresinde birçok böyle yeşil alan bulmak mevcut. Hatta yani eğer buraya şeyde gelirseniz, şöyle söyleyeyim size, Nisan ayı ve Temmuz ayları arasında gelirseniz bütün şu görmüş olduğunuz arka taraftaki ağaçların çoğu ıhlamur ve şehir muhteşem bir ıhlamur kokusu altında oluyor. Yani böyle gezerken, dolaşırken bu kokuyu hissediyorsunuz ve şu an bile geldi yani neredeyse burnuma. Çok böyle, o yüzden gezmesi, dolaşması keyifli oluyor. Arkadaşlar tabi buralarda aynı zamanda eski Kazak Türkleri de yaşamışlardı. Bu da onların adına 1. Dünya Savaşı'nı anısına yapılan bir heykel. Gördüğünüz gibi şurada da konuyla ilgili 1914-1918 yılları arasındaki savaş için, o savaşta işte kahramanlık gösteren askerler için yapılmış olan bir anıt. Evet arkadaşlar, gezimize Alexander Bulvarı boyunca devam ediyoruz. Bu bölgenin Alexander Bulvarı olarak isimlendirilmesinin birinci sebebi 1888 yılında
Rus Çarı Alexander III Krasnodar'a bir seyahatte bulunmuş ve bu seyahatten sonra birazdan görecek olduğumuz anıt yapılmış ve etrafına da bu park yapılmış. Dolayısıyla bu parkın ismi de Alexander Bulvarı olmuş. Şöyle bakın. Yani etrafı göstereyim size. Çok güzel bir yer. Yani inanılmaz keyifli bir park. Park boyunca yürürken hemen kenarda da Dinamo Stadyumunu görüyor biliyorsunuz. Burası stadyum, tabi yüksek ihtimalle bu da şehrin dışındaydı bir zamanlar. Fakat şimdi şehrin en merkezi konumundan bir tanesinde bulunuyor. Zafer Anıtı'na geldik. Buranın ismi Alexander Anıtı veya Zafer Anıtı olarak da geçiyor. Ya da buraya Çar Kapısı diyorlar. Böyle söylenmesinin sebebi de dediğim gibi 1888 yılında Çar Alexander III'ün şehre yapmış olduğu ziyaret sebebiyle buranın ismi bu şekilde anılıyor. Şimdi size birazcık göstereyim buraları arkadaşlar. Arkadaşlar, Krasnodar şehrinin tarihinden kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi Krasnodar aslında bu bölgede daha evvel Kazak Türkleri ve daha birçok Türk oluşundan Türk soylu toplumun yaşadığı söyleniyor ve 1793 yılında Osmanlı Rus Savaşı'na, daha doğrusu Osmanlı'nın Kırım Savaşı'nı kaybetmesinin ardından artık buralarda Kuzey Kafkasya'da ve Krasnodar Krayı'nın olduğu bölgede çok kısa sürede Rusların kontrolüne giriyor ve bundan sonra 1793 yılında Krasnodarski Kray'ın vilayet ve baş şehri olan Krasnodar şehri 1793 yılında kuruluyor. Hatta ben daha önceki videolarımı izleyenler bilir, Maykop'taydım. O dönem içerisinde işin aslı Krasnodar'ın 230. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Maalesef gelemedim. Yani 1793'ten 2023 yılına kadar şu an bu şeklini almış Krasnodar. Zafer Anıtı'nın hemen önünde de bu Yekaterinski heykeli var. Bu tabi Çar Catherine değil, Ekaterina değil, bu işin aslı. İstanbul'un kurucusu olan, yani tarihi kayıtlara göre öyle geçen, Konstantin'in annesi olan Ekaterina, yani Hristiyanlığı Bizans İmparatorluğu'nda da ilk kabul eden kişiler bunlar. Onun anısına ve birçok Sovyet ve Rus kentinde de zaten şehrin koruyucu annesi gibi bir kavram var. Yani bu da buranın, Krasnodar şehrinin koruyucu annesi gibi lanse edilebilir. Ve hemen şurası Zafer Anıtı, burası da Yekaterinski heykeli. Bunun da kısa hikayesi bu şekilde sevgili arkadaşlar. Park ilk başladığımız noktadan, yani Aurora'nın oradan aşağıya doğru şu anıtı geçtikten sonra yaklaşık bir 2-3 kilometre boyunca gidiyor. Söylediğim gibi çok böyle rengarenk, her türlü ağacın, işte yeşilliğin, özellikle yaz döneminde tabii çok daha renkli oluyor bulunduğu bir park. Bu sebeple yani gelen herkesin burada bence keyifle vakit geçireceğini düşündüğüm bir yer burası. Şimdi gezmeye devam ediyoruz ve sizi Krasnaya Caddesi boyunca gezdirerekten, yani şehrin en ana ve önemli caddesi boyunca gezdirerek şu an şehrin diğer bir meydanı olan tiyatronun olduğu yere götüreceğim. Bakalım, haydi.
Görmüş olduğunuz yerde tabi park boyunca yürürken birçok anıt ve küçük böyle heykelciklerle karşılaşabilirsiniz. Bunların tabi hepsinin bir hikayesi var. Bu da Şurik anıtı. Krasnodar'da küçük ama popüler bir anıt. Bu parkın rezervuarında yer alıyor. Yani tüm bu Alexander Bulvarı boyunca yürüdüğünüzde göreceğiniz heykellerden bir tanesi. İsmi ise Şurik ve Lidochka anıtı. Şöyle güzel, yani geldiğinizde bunun da zaten yanından geçeceksiniz. Ben de öyle bir göstereyim istedim size. Şimdi söylediğim gibi meydana gidiyoruz. Şehrin asıl en büyük merkezi noktasına, tiyatrosunun bulunduğu yere. Arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz ki kardeşim bütün gün geziyorsun, sen bir şey yemiyor musun? Niye yediklerini göstermiyorsun falan. Tabii ben ilk defa izleyenler için söyleyeyim, yeniden hatırlatayım. Daha önce beni izleyenler için. Ben Krasnodar'da yaşıyorum. Dolayısıyla evde yaptım kahvaltımı. Ama geldiğimizde tabii yemeğiyle, içmeyle ilgili birçok seçenek var. Bunların hepsini şimdi videonun ilerleyen zamanlarında anlatacağım ama şu an size burada yaptırımlardan sonra ortaya çıkan, burası eski McDonald's. Şimdiki ismi ise Vkusnaya Tochka oldu. Yani lezzetli nokta anlamında. Hemen hemen aynı logo, aynı dizayn. İçerideki menülerin hepsi aynı. Tat olarak da çok daha bir değişikliği yok. İşte bu mesela çok merkezi bir yerde, 24 saat açık. Bir yeni Rus stili McDonald's. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an Krasnodar şehrinin, yani herhalde en merkezi noktası olarak burayı söyleyebiliriz. Ve bu McDonald's da hemen bu merkezde bulunuyor. Zaten birçok insan da buraya gelip hem birbiriyle kaynaşıyor. İşte sokak sanatçıları var. Şöyle. Bu abiler burada konser veriyor. Ve tabii ki işte bunların hepsinden faydalanıp burayı gezebilirsiniz. Güzel bir yer. Ve aynı zamanda işte burada bu scooterlar da kullanılıyor. Scooter, elektronik bisiklet hepsi var. Bu uygulamayı indiriyorsunuz telefonunuza. Eğer Türkiye'den gelirseniz de kendi kredi kartınızla da bunu kullanabiliyorsunuz. Evet, bu şekilde şehrin ana merkezi burası diyebiliriz. Şu karşıda gördüğünüz yer de Galeriya Alışveriş Merkezi. Bir alışveriş merkezi adı üstünde. İçinde yine Türk de olmak üzere birçok marka bulunuyor. Yani alışveriş için insanların gelmiş olduğu, gezmiş olduğu ana merkezi alışveriş merkezi de burası. Şimdi biz tabii gezimize devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz da size Krasnodar'da ne yenir, ne yiyebilirsiniz bunlardan bahsedeyim. Hemen şöyle sağımda zaten az önce anlattığım gibi Galeriya Alışveriş Merkezi var. Zaten her alışveriş merkezinde olduğu gibi burada da birçok yeme içme seçeneği var ama genel yemek kültüründen bahsedeyim size arkadaşlar biraz. Şimdi Krasnodar Kuzey Kafkasya'da yer alıyor. Krasnodarski Kray bölgesinde. Dolayısıyla burada yeme içme için birçok seçenek var. Dünya mutfağından Rus mutfağına kadar, ayrıca Rus mutfağından Kafkasya mutfağına kadar birçok seçenek bulabilirsiniz. Tabi Kafkasya mutfağı genelde hamur işi ağırlıklı oluyor. Yani işte aynı yemeği ya da benzer yemekleri birçok farklı halklar yapabiliyorlar ve hepsi kendilerine göre isim vermiş durumdalar. Mesela örnekleyecek olursak, mesela birisi hinkali diyor, birisi hinkal diyor, işte birisi işte biz gözleme diyoruz, onlar birisi hıçın diyor, bir tanesi işte başka bir isimle anıyor. Bu tarz bir yemek kültürleri var. Bunun dışında söylediğim gibi daha birçok dünya mutfağından, yani isterseniz pizzadan ne bileyim salataya, birçok her şeyi bulabilirsiniz. Yani yeme içme konusunda Krasnodar'da ya da aşinası tüm Rusya'da da böyle herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı ben şahsen düşünmüyorum. O yüzden her şeyi bulabilirsiniz. Yani fiyatlara gelince de yani biraz kalibre üstü, kalbur üstü mü denir? Restoranlar var. Bu restoranlara giderseniz tabi oralarda iki kişi ortalama 7.000-8.000 ruble gibi bir rakamla çıkabilirsiniz. İşte yemeğiniz, salatanız, içeceğiniz hepsi beraber. 7.000-8.000 de bugün itibariyle yaklaşık $80 gibi bir rakam yapar. $80-90 gibi bir rakam yapar.
Ancak yani bir büfe tarzı bir yerden, hem az önce söylemiş olduğum ne bileyim işte hıçın, haçapuri bu tarz şeyler yerseniz de bunlar ortalama olarak içecekle beraber 300 ruble civarı olur. O da şu an itibariyle 100 lira falan gibi bir şey yapar. Ha, kimine göre ucuzdur ama sürekli burada yaşayan birisi için mesela bence Rusya pahalı bir ülke. Yani çok öyle hani geliyor bazen insanlar buralara işte dediğim tarz 300-200 rublelik bir şeyler yiyorlar. Ondan sonra da Rusya ucuzmuş falan oluyorlar. Yani turist olarak gelip belki işte oralarda yerseniz evet ucuz oluyor ama mesela burada yaşıyorsanız ailenizle dışarı çıkıyorsunuz ne bileyim arada. Dolayısıyla her şey her zaman böyle sizin düşündüğünüz kadar ucuz olmuyor. Ama genel anlamda yemek kültürü gayet başarılı, iyi diyebiliriz. Evet arkadaşlar, tiyatro meydanına geldik ve hemen öncesinde de şöyle ufak bir pazar var. Teyze el işi yaptığı bereleri, şapkaları satıyor. Ve burada da yine sanatsal çalışmalar var. Böyle anime karakterler yapılmış. Ne bileyim, şehrin ve bölgenin birçok noktasını gösteren resim çalışmaları var. Güzel. Böyle güzel yani. Başka şöyle bakın, yine Krasnodar'la ilgili magnetler, hediyelikler falan var. Şimdi de şehrin merkez meydanına, parkına geldik. Buranın ismi Merkez Parkı ya da Drama Tiyatro. Burada tiyatro var. Şu karşı taraf. Hemen şurası. Onunla anılıyor. Yani gördüğünüz üzere genişçe bir meydan ve burası işte yılbaşı kutlamasının, yılbaşı ağacı da koyulmuş, yapıldığı yer. Ya da yazın işte şu çeşmeleri açıyorlar burada ve çocuklar burada işte serinliyor, eğleniyor. İnsanlar buralarda zaman geçiriyorlar. Yani Krasnodar'ın en önemli yine merkezi meydanlarından bir tanesi burası. Burada da normalde büyük bir Kuban bölgesi bayrağı dalgalanıyor genelde ama bugün herhalde artık çok mu rüzgar var ya da kış diye kaldırdılar mı bilmiyorum. Lakin hemen şöyle yanı başında da Crown Plaza Otel var. Yani burada konaklarsanız mesela bütün şehir, yani ayaklarınızın altında, şehir merkezindesiniz ve her şeyiyle, yani şehrin bütün güzelliklerinden yararlanabilirsiniz. Yılbaşı ağacını da şimdiden dikmişler. Tabi burayı gece gelip bir daha çekmek lazım ki yani muhtemelen çok renkli ve daha güzel bir görüntü olacaktır. İşte insanların şu çıktığı yerde tiyatro. Evet, şimdi meydandan da çıkalım, yavaş yavaş ilerleyelim. Ufaktan karnım da acıkmaya başladı. Bir de gidip bir yerde bir yemek yiyelim bakalım. Şöyle yemek yiyecek bir yerlere bakalım. Buralarda lokantalar falan oluyor. Güzel. Bakın böyle ara sokaklarda çok güzel yerler çıkabiliyor. Burası da şöyle, yani telefoncu da var, pizzacı da var. Ama güzel bir bahçeye çıktı bakın. Tam Sovyet tarzı ama Avrupa'ya ait bir havası da var. Güzel bir yere çıktık. Kafeler, restoranlar falan var. Berber var. Neyse, çoğusu ama açık değil gibi.
Başka bir yerlere gidelim bakalım. Biraz daha şu tarafa dolaşalım. Bakın ne kadar güzel. Yani yine de çok sevimli bir yer bence. Evet. Şöyle bir geçitten geçerek çıktık, geldik. Şimdi aynı geçitten geri gidiyoruz. Krasnaya Caddesi bu cadde zaten. Şimdi arkadaşlar tabi az evvel meydana kadar olan bölüm caddenin ilk bölümü. Ondan sonraki bölümde ikinci bölümü olarak adlandırılabilir. Şimdi işte bu hareketli cadde Krasnadar'ın en büyük ve en önemli caddesi. Sağlı sollu restoranlar, kafeler ve birçok işte hediyelik eşyacılar, mağazalar, ne ararsanız var burada. Yani gezmesi çok keyifli bir cadde burası. Şöyle bakın, buralar zaten artık eski şehir merkezine giriyorsunuz yavaş yavaş ve şu binalar, mesela bu bina, işte şu taraftaki bina, bunların hepsi bayağı bir tarihi olan, işte söylemiş olduğum o 1700'lü yıllardan kalan binalar ve eski şehir merkezi olarak da burayı tanımlayabiliriz. Yani işin aslını söylemek gerekirse Krasnodar'ı tam olarak bir tipik Rus şehri olarak tanımlamak doğru. Yani çünkü hani biliyorsunuz Rusya'da yaşayan 190'ın üzerinde farklı halk ve millet var. Adı da zaten Rusya Federasyonu. Yani bu milletlerin birleşmiş olduğu bir ülke. Tabii bu halkların hepsi şu an burada barış içinde, huzur içinde yaşıyorlar ve seviyorlar yani Rusya'yı. Bununla birlikte şeye geldik. Yine önemli anıtlardan bir tanesine geldik burada. Sizi oraya götüreyim. Bakın bu da Osmanlı-Rus savaşları esnasında yapılmış olan, onlara yani Kazak Türklerinin Osmanlı Sultanı'na mektubu diye geçiyor bu heykelin, anıtın ismi. Burada da onu resmetmişler. Yani Osmanlı Sultanı'na mektup yazan, yani onlarla işbirliği yapmak için mektup yazan Kazakları temsilen yapılmış olan bir anıt bu. Hemen yine burada işte zaten Krasnaya Caddesi üstündeki bu meydanda. Yani şimdi çok fazla kendimi göstermiyorum. Biraz etrafı görün istiyorum. İşte bu da o yine görmeniz gereken, yine Türk tarihiyle de alakalı olan eserlerden bir tanesi. Ve devam edelim. Ой, ты мне извини, как мне все слушай, я такая думаю, нихера себе, какая Böyle. Bakın arkadaşlar, burada yine ufak pastane ekler var. Ekler yine bizim de Türkiye'de olan. İşte makaronslar var. Şöyle bu tarz en atıştırmalık simit de satıyorlar. Tamamıyla simit yazmışlar. Ve güzel. Bunun ismi kartoşka diye geçiyor yani de. Tabi kartoşka patates demek ama patatesle pek alakası yok. Можно вам снимать для YouTube? Просто Я в этот момент такая зевала. Стой. А, я отсюда иду? Да. Лицом лица, Давай, груди. иди. Идем. Ой. Еще раз. Еще раз, блядь. arkadaşlar burada birçok, artık bu bölge civarında yani birçok zaten seçenek var. Şimdi bir tane güzel bir
yer bulup bakalım. Bir şeyler yemeye çalışalım. Hah, işte burası. Burası benim sevdiğim bir yer. Funky Food. Girelim bakalım Funky Food'a. Arkadaşlar şimdi Funky Food'a geldik. Funky Food yemek yiyilebilecek en güzel seçeneklerden bir tanesi burada. Yani birkaç tane barın oluşturduğu bir bahçe gibi düşünebilirsiniz. Tabi açıksa bakalım. İzin verirlerse açıksa bir şeyler yemek istiyorum. Yeni yıl ağacı burada da süslenmiş. Добрый день. Здравствуйте, добрый Раньше у день. нас бывали? Чего? Раньше у нас бывали. Да. Хорошего отдыха. Можно снимать видео здесь? Спасибо. Evet, daha önce buraya geldim mi diye sordu. Eğer gelmediysen anlatıyorlar. Şimdi biz şuradan işte arka tarafta mutfakları var, barları var. İstediğinizi alıyorsunuz. Burada da gelip masanızda istediğiniz yerde yiyorsunuz. Gayet nezih. Genellikle burada öğrenciler takılıyorlar. Çünkü üniversiteye falan çok yakın burası. Привет, Ded Moroz. İşte böyle mutfakları böyle açıkta burada herkesin önünde yapıyorlar. Bar burada. Şöyle pizza var. Yine yöreye uygun birçok yemekler var. Bakın pizza çeşitleri, makarna. Daha birçok şey var. Здрасте. Как дела? Все хорошо? Хорошо, спасибо. İşte şu da Acarski Хачапури. Birazdan bakalım. Здрасте. Что у вас есть? Здесь у нас пицца и хачапури, здесь паста и хинкали. Pasta и хинкали. Хинкали с кем? Свино-говяжий, сырный и с курицей и креветкой. Просто говяжьи нету, да? Нет, Понятно. Тогда можно хачапури по-аджарски, пожалуйста? конечно. Да. И колу, пожалуйста. Кола. Кола? Кола это вот позади вас центральный бар. Центральная. Спасибо. Так, хачапури по-аджарски. У вас наличными или картой? Наличные. Наличными? Да. 200 рублей. Bu arada arkadaşlar yaptırımlardan dolayı burada Rusya artık kendi kolasını da üretmeye başladı. Rich Cola. Tadında herhangi bir fark yok. Gayet de güzel. Yani Coca-Cola'da yaptırım uygulayan firmalardan bir tanesi ama işte bu yaptırımlar Rusya'yı bence daha da güçlendirmeye başladı yani. Arkadaşlar bir haçapuri söyledim. Acarski haçapuri. Yani bu Acarski haçapuri de bu ortasında yumurtalı bizim Trabzon pidesine benzeyen bir haçapuri. Gürcistan yemeği. Daha doğrusu Batum yemeği. Batum'un bulunduğu bölge Acarski Özerk Cumhuriyeti Gürcistan'da. Dolayısıyla Acarya yani. Buraya özgün olan haçapuri tipi. Çünkü haçapurinin de birçok türü var. Bu zaten gelince göreceksiniz. Güzel, lezzetli, kaşarlı pide gibi en nihayetinde ama burada Adige peyniriyle yapıyorlar bunu. Daha lezzetli oluyor. Şimdi göreceksiniz. Bu arada bizim şey çaldı. Gidip en iyisi yemeğimizi alalım. Arkadaşlar işte haçapuri acarski bu. Şu köşelerini koparıp yumurtaya bandırıp yiyorsunuz. Ortasında da böyle bir genelde burada Adige peynirle yapıyorlar ya da her peynirle yapılıyor zaten. Yani kaşarlı pide. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle Bismillah başlıyoruz. Yumurtaya bandırıyorsun böyle. Afiyetle götürüyorsun. Bir de arkadaşlar haçapuri ve kola ikisi 500 ruble. Yani Türk parasıyla yaklaşık 170 lira falan yapıyor.
Dolayısıyla bir kaşarlı pide ve bir kola için 170 lira. Şu an İstanbul'la aynı gibi diyebiliriz ama bana sorarsanız pahalı. Burası da tabii şehrin en merkezi noktalarından bir tanesi olduğu için fiyat yine bir nebze tolere edilebilir oluyor. Ama genel anlamda bence pahalı yani. Rusya pahalı bir yer. Evet. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için ilk olarak. Ve lütfen yorum yapmayı ve paylaşmayı ya da abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize izlediğiniz için yeniden ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum artık. Bir sonraki bölümde görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.